Merhaba, ben Hamit Gökmen. Arkas Lojistik Demiryolu Hizmetleri Grup Müdürüyüm. Yaklaşık 20 yıldır Arkas Lojistik'te çalışıyorum. Demiryolu denince akla tabii ilk etapta ne gelir? Demiryolu işte çevreci, güvenli, aynı zamanda ekonomik bir taşıma şekli. Tabii Türkiye'de bu demiryolu son yıllarda inanılmaz bir şekilde bir trend kazandı. Bunun nedeni tabii ki hem devletimizin hem de özel sektörün demiryoluna olan ilgisinin artması. Bu anlamda tabii devletin bu konuyla ilgili yapmış olduğu yeni uygulamalar, örnek vermek gerekirse işte demiryolunun serbestleştirilmesi, işte bundan yaklaşık 20 yıl önce işte özel sektörün vagon sahibi olabilmesinin önünün açılması ile beraber Arkas 2000'li yıllarda, 2000 yılının hemen başıydı yanlış hatırlamıyorsam, demiryolu konusuna yatırım yapma kararı aldı. Ve ilk etapta 50 vagonluk bir vagon filosuyla başlayan taşımalar şu anda 700'e aşkın vagonla tüm Türkiye'de ve uluslararası tüm demiryollarında devam ediyor. Tabii bu 20 yıllık Arkas'ın bu konudaki bilgisi, tecrübesi ve yapmış olduğu yeni bakış açısı demiryolunda bu konuyu tabii ki müşterilerimizin ve sanayicilerin önünde de belli bir noktaya getirdi. Çünkü tek başına hiçbir şeyi siz tek başınıza yapamazsınız. Bu anlamda tüm Türkiye'de Arkas 20 yıl içerisinde işte Kayseri'de, Kayseri organizelerinin hemen karşısında, işte Gaziantep'te, Yenice'de, Eskişehir'de, Konya'da demiryolu bağlantılı terminaller kurdu. Buradaki maksat limanlara gelen ithalat konteynerlerini, aynı zamanda limanlardan çıkan ihracat konteynerlerini bu sanayi şehirlerine demiryoluyla kesintisiz bir şekilde taşımalarının sağlanmasıydı. Tabii bu noktada terminaller ne için gerekli? Çünkü liman içerisinde yüklemiş olduğunuz, vagon üzerine yüklemiş olduğunuz bir konteyneri müşterinin kapısına kadar taşıyabilmeniz gerekiyor. Bunu da bir terminaldeki konteyner vinçleri sayesinde yine orada oluşturmuş olduğunuz tır parkıyla müşterimizin kapısına kadar taşıyabiliyoruz. Bu kapsamda özellikle az önce bahsetmiş olduğum şehirlerde taşımaların yani büyük bir çoğunluğu özellikle Kayseri'de demiryoluyla devam etmekte. Tabii sadece taşımalar işte konteyner liman taşımaları değil. Şu anda aklınıza hangi taşıma veya bir mal cinsi gelebiliyorsa bunları demiryoluna taşıyabilecek duruma geldi Türkiye. Yani örnek vermek gerekirse eskiden demiryolda nicelik önemlidir. Yani eskiden de demeyeyim, şu anda da nicelik önemlidir. Nicelikten kastımız şu: demiryolunda yüksek tonajlara ihtiyaç vardır. Çünkü demiryoluyla siz güçlü lokomotiflerle ve dingil basıncı yüksek, yani taşıma tonajı yüksek olan bir yolda, demirden olan bir yolda mümkün olduğunca fazla yük ve tek seferde de en fazla yükü taşımaya üzerine kurulmuş bir sistem. Bu anlamda demiryolunun niceliği tamamen demir, çelik, demir madeni, işte mermer üzerine kurulmuş olan bir sistemde ve tüm dünyada bu böyledir. Fakat tabii katma değeri yüksek ürünlere de geçmeniz gerekir. Tüm müşterilere, tüm sanayi, tüm paydaşlara ulaşabilmeniz için katma değeri yüksek, niteliği yüksek ürünlere ulaşmanız gerekiyor. Şu anda Türkiye ve Arkas Lojistik olarak biz şu anda örnek vermek gerekirse biz cam şişe de taşıyabiliyoruz. Plastik ham madde taşıyabiliyoruz. Seramik taşıyabiliyoruz. Bitmiş nihai ürünler taşıyabiliyoruz. Bunlar tabii demiryolunun geldiği noktayı hepimize özetleyebilir. Tabii madeni taşımak, mermeri taşımak çok daha kolay. Neden? Bir maden ocağından alıyorsunuz, ıslansa herhangi bir problemi olmayan, işte çok fazla bir fire verme durumu olmayan
ürünleri taşıyabilme şansı demiryoluyla onlarda yüksek. Demiryolunda nicelik önemlidir. Nicelikten kastımız şu, yani demiryolu tek seferde çok yüksek miktarda yük taşıma potansiyeli olan ve bir kamyona göre çok daha fazla yük alabilen bir vagonun bir yapı olarak kurulduğu için demiryolunda insanların kafasındaki konu ağır yük taşıyabilir. Evet. Bunlar nedir? İşte maden, çimento gibi ürünler. Tabii bunları taşımakla demiryolunu tamamen tanımlayamazsınız. Demiryolu artık öyle bir noktaya geldi ki birazdan daha detaylı olarak bahsedeceğim ama şu anda Çin'den Türkiye'ye demiryoluyla elektrikli ev ürünleri bile taşınabiliyor. Yani o yüzden demiryolunun gelişmesi için tabii ki yolların modernize edilmesi, elektrifikasyonların yapılması, tüm altyapının geliştirilmesi gerekiyor. Doğru. Fakat bununla beraber nitelikli ürünü de demiryolunun portföyüne eklemeniz lazım. Tabii bu nasıl olacak? Bu yapacağınız yatırımlarla doğru orantılı olan bir şey. Hem bir taraftan altyapı çalışmaları yapılırken bunlara tabii ki devletin işte master planı içerisinde eklemiş olduğu lojistik köyler. Tüm Türkiye'de şu anda 10'a aşkın lojistik köy inşaatı bitmiş durumda. Bunlar Erzurum'da, işte Samsun'da, Eskişehir'de, Türkiye'nin dört bir yanında devletimiz lojistik köyleri tamamlıyor. Bir taraftan demiryolu ağını modernize ediyor. Çünkü hep kafalarda şöyle bir şey vardır. Türkiye'de demiryolu payı çok düşük. Türkiye'de demiryolu taşıması işte çok sorunlu ve çok az taşıma yapılıyor. Veya Türkiye'nin demiryolu ağı yetersiz. Halbuki yapılan araştırmalar Türkiye demiryolu ağının yani mevcutta 50 milyon ton yükü taşıyabileceği şeklinde bir kapasitesi olduğundan sonuçları çıkıyor. Şu anda taşınan yük miktarı demiryoluyla yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılı 33 milyon ton yükle tamamlandı. Yani halen daha şu mevcut altyapıyla 17 milyon tonluk bir pay var. 17 milyonluk bir açık var. Tabii yapılan modernizasyon çalışmalarıyla demiryolunun ağlarının verimliliği de artıyor. Verimlilik ne demek? İşte elektrifikasyon sistemini kurduğunuzda bir lokomotifin A noktasından B noktasına normalde sinyalizasyon, elektrifikasyon sistemi olmayan bir noktada yapacağı sefer süresi 8 saatten bir anda 2 saate düşüyor. Bu verimliliği arttırıyor. Verimlilik artınca da taşıyabileceğiniz yük miktarı artıyor. Bu anlamda bunların hepsi birbirine bağlı süreçler. İstediği kadar fazla yük bulun. Eğer altyapınız kaldıramıyorsa taşıyamazsınız. Nicelik kısmı bu şekilde. Niteliğe döndüğümüzde az önce söylediğimiz gibi katma değerli ürünler. Katma değerli ürünler nedir? Harici, işte mermer, maden harici son ürünü, nihai ürünü müşteriye taşıyabilmek. Yani ne olabilir bunlar? Şu anda mesela biz içecek taşıyabiliyoruz. Direkt marketlere kadar gidebilecek bitmiş ürünü demiryolu taşıyabilecek noktaya gelmiş durumdayız. Bu anlamda demiryolunun Türkiye'nin gündemindeki rolü de artmaya devam ediyor. Tabii sadece yurt içi taşımalar değil. 2018 yılının başında Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Gürcistan'da Türkiye bağlantısı yapılmasıyla beraber Türkiye'de demiryolu uluslararası taşımaları da bir ivme yaşandı. Biz Arkas Lojistik olarak işte bu Türkiye'den çıkan ilk demiryolu trenini Yenice'deki terminalimizden Azerbaycan'a gerçekleştirdik. Bu tabii demiryolunda veya işte lojistik sektöründe ilkleri yapmak tabii ki çok önemli. Ama aynı zamanda daha önemli olan bir şey var. Bunun süreklilik kazanması ve çünkü başarı sürekli olduğu zaman bir anlam ifade ediyor. Bu anlamda 2018'den bu yana Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Türkiye'den yaklaşık olarak bir 8.000 konteyner civarı taşıma gerçekleştirdik. Pazar payı olarak da lideriz. Tabii bu hat gelişmeye çok açık bir hat. Henüz daha çok yeni bir hat. Hani daha
bir emekleme döneminde diyebiliriz. Fakat potansiyeli çok yüksek. Yapılan araştırmalar bu hatta yaklaşık işte bir 10 yıl içerisinde 25-30 milyon ton yük taşınabileceğini öngörüyor. Bu ne demek? Bu şu demek, bütün Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetlerinin, CIS bölgesinin, Çin'in de üretilen yüklerin Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilmesi için yeni bir koridor açılması demek. Zaten Türkiye coğrafi konumu gereği bunu üstleniyor. Tabii yapacağınız yeni yatırımlarla işte devletlerin ön ayak olduğu, işte Bakü Tiflis Kars hattı, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın beraber gerçekleştirmiş olduğu bir proje. Buraya da özel sektörün katılımıyla buradaki potansiyel Türkiye'deki demiryolunun gelişimine de inanılmaz şekilde ileride faydalar olacak. Yani şu anda bile bu faydaları somut şekilde görüyoruz. Çünkü alternatif yollar, alternatif güzergahlar ve güvenilir coğrafyalar günümüzde çok önemli. Çünkü firmalar yükünü teslim ettiği şirkete hangi yolla gideceğine, nerelerden geçeceğine, güvende olmasına ve hızlı gitmesine önem veriyorlar. Çünkü artık tedarik süreci dünyada özellikle pandemiden sonra da çok daha net bir şekilde görüldü. Tedarik süreçleri ve üretim süreçleri çok önemli. Bu kapsamda Türkiye'nin bu yeni rotayla ve Arkas Lojistik olarak bizim bu yeni rotayla ilerideki hedeflerini gerçekleştirme anlamında çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda Marmara üzerinden kesintisiz bir şekilde Çin'den gelen yükü, yani bu yük Türkiye'ye gelmiyor olsa bile, Türkiye'yi transit geçen bir yük olsa bile direkt Marmara üzerinden Avrupa'ya geçebiliyor. Bu da Türkiye'nin lojistik anlamdaki bir köprü vazifesinin ne demek olduğunun açıkçası bir kanıtı. Tabii bu taşımalar sadece işte Çin'den Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya değil, Türkiye'de üretilen ürünlerin de yine o coğrafyaya ihracat anlamında, pazarlanması anlamında Türkiye ihracatçısına çok önemli bir katkı sağlıyor. Bu anlamda şu anda Türkiye'den bizim düzenli seferlerimiz mevcut. Özellikle Türkmenistan'a, Kazakistan'a düzenli seferlerimiz mevcut ve Kırgızistan'a dahi şu anda taşımalar yapabiliyoruz. Buradaki taşımalar konteynerlerle gerçekleştiriliyor. 20'lik ve 40'lık konteynerler kullanıyoruz. Türkiye'den çıkan bir vagon Gürcistan'da Ağıkelek istasyonunda Türk vagonlarından konteynerler Rus tipi vagonlara aktarılıyor. Bunun nedeni demiryolu aralıklarının Türkiye'den farklı olması. Bu aktarım yapıldıktan sonra Rus tipi vagonlarla konteynerler gideceği nihai noktaya kadar demiryoluyla gidip ondan sonra da yine kapı teslim olarak, örnek veriyorum, Özbekistan'daki bir firmanın deposuna kadar taşınabiliyor. Bu hem bir alternatif bir yöntem hem de müşterilerin opsiyon almasını, yani başka opsiyonları kullanabilmesine onlara olanak sağlıyor. Ki pandemi döneminde demiryolunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü pandeminin o bütün sınırların kapandığı, tam kapanmaların yaşandığı dönemde Türkmenistan, işte Avrupa gibi ülkeler tamamen karayollarını, sınırlarını kapattılar. Orada demiryolu devreye girdi. Çünkü demiryolunda bizim şirket olarak da kullandığımız bir mottomuz var. Temassız operasyon. Ne demek temassız operasyon? Örnek vermek gerekirse bir trende yaklaşık 40 konteyneri, bu da yaklaşık olarak 40 tıra tekabül eder. Tek seferde bir noktadan bir noktaya götürebiliyorsunuz. Ve sadece 2 makiniste. Ki makinistleriniz de diğer ülkeye geçmiyor. İşte örnek veriyorum, Türkiye'deki lokomotifteki makinistler alıyorlar yükü Kars'a kadar götürüyor. Orada sınıra kadar götürüyor daha doğrusu.
Sonra işte Gürcistan devlet demiryolları alıyor. Onu Azerbaycan sınırına götürüyor. Azerbaycan işte Kazakistan sınırına götürüyor. Böylece insan teması minimuma inmiş oluyor. Bu da bu pandemi sürecinde işte bulaş riskini de ortadan kaldırıyor. Yani bir trenle 40 tane tır şoförünün yapacağı işi yapabiliyorsunuz. Bu da tedarik zincirinin kesilmemesini sağladı. Ve 2020 Mart-Nisan aylarında demiryolu taşımalarında çok ciddi bir artış yaşandı. Tabii bunlar o dönemlik kalacağını düşündüğümüz durumlar değil. Müşteri tarafında da evet bu durumlar yaşanabilir, tekrar yaşanabilir. Demiryolunu her zaman için bu konuda yani yardımcı olabileceğini, çözüm olabileceğini bizzat yaşamış durumdalar. Bu da bu durumun Türkiye'deki ihracatçı tarafından daha iyi algılanmasını sağladı. Şöyle ki şu anda güneyde örnek vermek gerekirse Mersin Limanı'na işte üçüncü bir ülkeden örnek veriyorum Hindistan'dan gelen bir konteynerle gelen bir yükü demiryoluyla Kazakistan'a kadar taşıyabiliyorsunuz. Bu durum tabii artık yani hem Türkiye'nin zaten Türkiye'ye baktığınızda bir harita önünüze açıp Türkiye'nin kendisi tamamen bir lojistik merkez. Üç tarafı denizlerle çevrili, tüm denizlerin tarafında işte limanları olan ve demiryolu bağlantılı limanları olan, aynı zamanda güvenli bir coğrafya olmasından kaynaklı sorunlu bölgelerden, işte Orta Doğu'daki sorunlu bölgelerden yükünü geçirmek istemeyen armatörler, firmalar, konteyner sahipleri, lojistik şirketleri, diğer lojistik şirketleri işte Mersin Limanı üzerinden, İskenderun Limanı üzerinden veya İzmir Limanı üzerinden hareket edip Türkiye'yi transit geçip Türkiye üzerinden bu yükleri taşıyabilme imkanına sahip oluyorlar. Aynı şekilde yine bizim Türkiye'den Avrupa'ya demiryolu taşıma imkanlarımız mevcut. Yani bu Marmaray'ın açılmasıyla beraber eskiden feribot vasıtasıyla geçen yükler veya karayoluyla Anadolu yakasından Avrupa yakasına taşınıp oradan demiryoluna taşınan yükler şu anda direkt Anadolu'dan Marmaray vasıtasıyla Avrupa'nın içlerine kadar taşınabiliyor. Bu anlamda bizim de arkasında bu anlamda Arkas Lojistik'in yatırımları mevcut. Yenice'de, Köseköy'de planlanan büyük terminallerle bu Türkiye üzerinden geçecek hedeflenen ciddi miktardaki yüklerin bu terminallerde, bu Railport adı verilen yani kara terminalleri, kara limanları daha doğrusu adı verilen noktalarda elleşebilmesi, depolanabilmesi, trenlerin teşkil edilebilmesini sağlayacak yatırımlar söz konusu. Bu kara limanları hem Türkiye'den geçecek yükün elleşlenmesini hem de Türkiye'de ortaya çıkan, Türkiye'de doğan yükün Avrupa'ya taşınabilmesinde büyük imkanlar sunacak. Arkas'ın az önce de söylediğim gibi 2000 yılında başlayan demiryolu yatırımları son dönemde artarak devam ediyor. Tabii buna devletin de katkılarıyla işte özel sektörün önünü açacak aldığı kararlarla bu taşımaların hızlanarak devam edeceğini ve sürekli olarak müşterilerimize çözüm anlamında olanaklar sağlayacağını düşünüyoruz.